Herkese merhaba, ben Anzu ve bugün NYX Face Awards'ın final videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere son temamız Lucid Dream yani berrak rüyaydı. Ben de Japon kültüründeki Baku yaratığının hikayesinden esinlenerek kendi karakterimi yarattım. Umarım beğenirsiniz. O zaman başlayalım. Öncelikle mum tacı nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunun için bir silikon tabancası, bir sürü silikon, 15-20 tane silikon, bir manken kafası ve uzun mumlara ihtiyacınız var. Öncelikle manken kafasının üzerine silikon tabancasını sıkarak bir taç bazı oluşturacağız. Bu silikon normal bir taç boyutuna ulaştığı zaman birkaç tane mum alıyorum. Bunları farklı boyutlarda kesiyorum ve silikonun üzerine yerleştirip tekrar etrafını silikonla kaplayarak sabitliyorum. Ama mumlar silikonun sıcaklığı yüzünden eriyebiliyorlar. Bu benim için iyi bir şey çünkü silikonla karışıp daha kalın bir materyal elde etmemi sağladı. Ama mumu dik tutmakta zorlanabilirsiniz, o yüzden dikkat edin. Tüm silikon kuruyunca manken kafasından sökerek çıkarabilirsiniz ama kendi kafanıza çok güçlü bir şekilde oturmayacak, sarmayacak. O yüzden tacın iç kısımlarına 2'şer tane timsah toka takarsanız sağlam bir şekilde kafanıza sabitleyebilirsiniz. Ayrıca mumları yakarak bal mumunun nereye düşeceğini de tespit etmeye çalıştım ki kendimi yakmayayım. Bunun dışında mumları çekim dışında yakmanızı kesinlikle önermem. Çok güvenli bir şey değil malum. Ve eğer yakmayı düşünürseniz yanınızda sizi gözleyen 1-2 kişi olduğundan emin olun. Yanınızda su bulundurun. Ben bunu çekerken zaten kör lens takıyordum. O yüzden Dastan sürekli tetikte yanımda bekledi. Yanımızda kova su bulundurduk. O yüzden dikkat edin, güvende kalın. Tacımız da bittiğine göre makyajımıza geçebiliriz. Beyaz yüz boyasını yüzüme daha rahat yaymak için Hydra Touch bazını kullanarak başlıyorum. Bu yüzüme biraz daha yağlı bir yapı kazandırdığı için krem boya yüzüme yaymak ve yedirmek çok daha kolay bir hale geliyor. Ardından HD Studio Finishing pudrasıyla göz altlarımı ve göz kapaklarımdaki boyayı sabitliyorum. Özellikle göz kapaklarımdaki boya kırışmaya çok meyilli, o yüzden tekrar kırışırsa bir daha sabitleme durumunda kalacağım. Şimdi makaron lipilerden bu mavi rengi alıyorum. Göz kapaklarıma yakın olacak şekilde yanaklarımın üzerine sürüyorum. Ardından bir sünger yardımıyla yüzüme yediriyorum. İstediğim renk yoğunluğuna ulaşana kadar da kat kat üst üste sürmeye devam ediyorum. Şimdi Element serisinin Wind paletini alıyorum ve içinden bu iki mavi rengini kullanarak yüzüme sert bir şekilde bir gölgelendirme yapmaya başlıyorum. Bu bir kontür değil, daha çok gökyüzünün desen havasını vermeye çalışıyorum. O yüzden biraz kabaca sürüyorum farı. Ardından açık mavi farı kullanarak ve pudrayı kullanarak bunu yumuşatacağım. Yanaklarımın dış kısımlarına ve burnumun üzerine yoğun olacak şekilde sürüyorum. Ardından açık mavi fara geri dönüp bu renkleri birbirine bağlıyorum. Ama yoğunluk yanaklarımın dış kısmında ve burnumun üzerinde olacak şekilde yapıyorum. Renk yoğunluğu yeterince beni tatmin etmediği için mavi farı bu sefer büyük bir fırça yardımıyla alıp yüzümün dış kısmından içine doğru yayıyorum. Tekrar pudra ve açık mavi far yardımıyla renkleri yumuşatıyorum. Mavi farın üzerine bulut desenleri çizmek için beyaz eyeliner alıyorum. Bulutları çizmeye başlıyorum ama çok keskin göründükleri için parmağımla pat pat hareketleriyle üzerine bastırarak renklerini yumuşatıyorum. Küçük nokta detaylarını bırakamadığım için küçük noktalar da ekliyorum. Devam ettikçe bazı bulutların içine tekrar beyaz eyeliner kullanıyorum. Bu onlara biraz daha boyut kazandırmama yardımcı oluyor. Şimdi de Ultimate Bright paletinden bu koyu mavi rengi alıyorum. Bulutların dışından başlayarak birazcık gölgelendirmeye başlıyorum ama çok realistik bir
bir gölgelendirme yapmayacağım çünkü asıl amacım gökyüzü deseni vermek, bulutları gölgelendirmek değil. Biraz daha büyük bir fırça yardımıyla da tam yüzümün en dış kısmından içine doğru tekrar daha koyu bir maviyi geçiştiriyorum. Gözlerim için element paletlerinden Fire paletini alıyorum ve bu sarı rengini parmağım yardımıyla sadece göz kapaklarımın iç kısmına uyguluyorum. Bu birazdan süreceğim pigment için bazı görev görecek. Pigmentlerden de Go Ham rengini kullanıyorum. İçinde çok daha fazla renk olduğu için bunu tercih ettim. Bunu da az önce sürdüğüm farın üzerine uyguluyorum. Şimdi de aynı paletten bu gördüğünüz rengi alıyorum. Önce eyelinerım için rehber bir çizgi çiziyorum. Ardından gözümün altına küçük bir beyaz boşluk bırakarak göz altımdan da aynı çizgiyi çekiyorum ve üstteki çizgiyle birleştiriyorum. Eyeliner olarak da Strictly Vinyl Eyeliner'ın Haze rengini kullanıyorum. Daha önce çizdiğim rehber çizgiyi kullanarak ama bu sefer yukarıya doğru kuyruğunu çekerek eyelinerımı çiziyorum. Gözün üstündeki far için bu 3 rengi kullanıyor olacağım. Öncelikle kırmızı rengi alıyorum ve göz kapağımın kıvrılan kısmına doğru bir çizgi çekiyorum. Bunu birazdan dağıtıyor olacağım. Arada kalan köşeye de kahverengi farı uyguluyorum. Pufidik bir fırça yardımıyla bunu iyice dağıtıyorum ve sarı farla birbirine yediriyorum. Ardından palette seçtiğim 3. renk olan biraz daha koyu kiremit rengi olan rengi alıyorum ve daha önce çizdiğim çizginin üzerinden ince bir çizgi çekip pufidik fırçayla tekrar bu rengi dağıtıyorum. Bryce paletine geri dönüp bu pembe rengi alıyorum ve burnumun ucuna hafifçe uyguluyorum. Beyaz eyeliner'ı kullanarak da gözümün kendi çizgisini takip ederek gözümün iç kısmına birer çizgi çekiyorum. Bu biraz daha boyut kazandırıyor olacak. Kaş ve kirpiklerim için bu 200 boyasını karıştırarak açık bir mavi elde ediyorum. Bir eyeliner fırçası yardımıyla bunu kendi kirpiklerime sürüyorum. Ardından aynı boyayla boyadığım sahte kirpikleri takıyorum. Yine aynı boyayla kaşlarımı çiziyor olacağım. Şimdi de lacivert olan bu eyeliner'a geçiyorum. Daha önce çizdiğim beyaz nokta detaylar gibi detaylar çizmeye devam ediyorum. Yine aynı detayları bu sarı eyeliner'la da yapmaya devam ediyorum. Dudaklarım için öncelikle Liquid Sweat serisinden Kitten Heels adındaki rengi kullanıyorum. Bunu bir fırça yardımıyla dışlarını biraz daha bulanık görünecek şekilde dağıtarak yapıyorum. Ardından Bryce paletindeki bu pembe rengini alıyorum ve dudağın dışından başlayarak gölgelendiriyorum. Aynı zamanda sürdüğüm rujla da biraz birleştiriyorum. Yine Liquid Sweat serisinden Club Hopper adındaki daha koyu olan rengi alıyorum. Dudağımın ortasına uygulayarak bir fırça yardımıyla dışına dağıtıyorum. Bu gradient bir efekt kazanmasını sağlayacak. Onun hemen ardındansa dudağımın ortasına siyah bir far uygulayıp dışarıya doğru dağıtıyorum. Parlaklık vermek için de Strictly Vinyl ürününün Bad Girl adındaki rengini hepsinin üzerine uyguluyorum. Dudak detayları için beyaz eyeliner'a geri dönüyorum ama daha ince bir fırça kullanmak daha rahatıma gittiği için beyaz eyeliner'a o fırçayı daldırmayı tercih ettim.
Yukarıya doğru titreyerek giden çizgilerin yanı sıra dudağımın alt kısmına nokta detaylar eklemeye devam ediyorum. Halo adındaki sarı eyeliner'a geri dönüyorum ve gözlerimin altından aşağı dümdüz inen gözyaşı çizgileri ekliyorum. Ardından glitter primer ve tırnak dekorasyonu için olan küçük yıldız pullardan alıyorum ve bunları gözyaşının altına ekliyorum. Eyeliner fırçama Jumbo Eye Pencil'ın beyaz rengini uygulayarak gözlerimin hemen altını kör lenslerin denk geldiği kısmı beyaza boyuyorum. Bu o gözlerden aşağı doğru gözyaşı akıyormuş efekti verecek. Ardından yine ince bir fırçayla beyaz eyeliner'ı alıyorum ve hemen kaşlarımın yan tarafına gözlerimin üstüne yukarıya doğru giden desenler eklemeye başlıyorum. Yine ince bir fırçayla bu sefer sarı bir eyeliner alıp kaşlarımın hemen altına sarı farla birleşen kısma küçük noktalar ekliyorum. Son olarak boynumun elbiseden görünen kısmına beyaz yüz boyası uyguluyorum. Üzerine de pudra uyguluyorum ki elbisemi kirletmesin. Bununla birlikte makyajımız tamamlanmış oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve beni bu son aşamaya kadar durmadan desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. Bu sefer sonuna kadar gidebildiğim için, o gücü kendimde bulabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Sizinle paylaşabildiğim için çok mutluyum. Sanırım diyeceklerim bu kadar. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.